Selam dostlar. Bu videoda sizlere tıp, psikoloji ve botanik bilimlerinde yer edinmiş bir hikayeden bahsedeceğim. Çiçeklerle haşır neşir olanların bildiği bir hikaye, benim gibi daha önce duymamış olanlara çok acıklı ve ilginç gelebilir. Şayet ben de ilk kez dinlediğimde çok etkilenmiştim. Sizlerin de etkileneceğinizden eminim. Öyleyse başlayalım. Nergis çiçeğinin gizemli hikayesi. Nergis, Narcissus poeticus. Nergis soğanlı olup 80 cm yüksekliğe kadar ulaşabilen sarı ve beyaz tonları taşıyan hoş kokulu bir bitkidir. Kendisi baharın habercisi ve hediye edilen kişiye güzelliği bildiren haberci manasını taşır. Şimdi Nergis çiçeğinin ismi nasıl bir mitolojik temele dayanıyor? Bundan bahsetme zamanı. Nergis ismi Antik Yunan'dan gelmektedir. Yaşamış en güzel ölümlü manasına gelen bu isim Antik Yunan mitolojisinde önemli bir yere sahiptir. Hikayemiz şöyle başlıyor. Günlerden bir gün bir peri kızı olan Eko ormanda gezinirken Narkisos isimli bir avcıyı görür. Narkisos o kadar güzel ve yakışıklı bir erkektir ki hayatı boyunca binlerce insan ona aşık olmuştur. Yaşayan en güzel erkek olarak betimlenir. Eko bu güzellik karşısında kayıtsız kalamaz ve Narkisos'a o anda aşık olur. Ancak Narkisos her zaman ona aşık olanları yaptığı gibi Eko'nun sevgisini aldırmaz. Eko, Narkisos'la konuşmak ister ancak tek yapabileceği cümlelerin sonunu tekrarlayabilmektir. Çünkü Eko konuşamayan bir peridir. Narkisos ormanda bir çıtırtı duyar. Kimse var mı burada der. Orman içerisinde bir uğultu gibi burada, burada ve burada kelimesi yankılanır. Narkisos bunun üstüne gel der. Tekrar ormanda gel, gel ve gel kelimesinin yankılandığını duyunca çok şaşırır ve bir perinin onu çağırdığını anlar. Ancak kendini beğenmiş Narkisos aldırış etmeden gülüp geçer ve uzaklara yoluna devam eder. Bu karşılıksız aşk karşısında dayanamayan peri kızı Eko ağlamaya başlar. Bir süre sonra hıçkıra hıçkıra erir ve ölür. Sesi dağlarda Eko, yani bildiğimiz manasıyla yankıya dönüşür. Olimpos Dağı'nda yaşayan tanrılar ise bu acı olaya çok sinirlenirler. Ve o güne kadar kendisini görmemiş olan Narkisos'u bir su kenarında kendi yüzüne bakmasını sağlarlar. Kendi yüzünü hayatında ilk defa gören Narkisos o an kendine aşık olur. O andan itibaren suda yansımasına bakmaktan vazgeçemeyen Narkisos suyun yanından ayrılamaz hale gelir. Her saniye, her an bakar ve bakar. Gecenin karanlığında kendisini göremediği için tanrılara küfreder. Ay ışığı ve güneş altında hiçbir şey düşünmeksizin sadece kendisini izler. Bir süre sonra kendini beğenen Narkisos bunun bedelini Eko'ya olanlar gibi öder. Suyun başında kendisini izleyerek ölür. Narkisos'un can verdiği yerden ise bir adet nergis çiçeği açar. Bugün baharın gelişiyle doğanın yankılarıyla su kenarlarında hala nergis çiçekleri filizlenmektedir. Nergis çiçeğinin nesilden nesile aktarılan ilginç ve duygusal hikayesi böyledir. Bu hikaye farklı bilim dallarına da tesir etmiştir. Psikolojide narsist kişilik bozukluğu olarak tanımlanan narsizm, yani kendini beğenme rahatsızlığı aynı hikayeden gelmektedir. Yine narkoz dediğimiz uyuşma ve sersemlik hali Narkisos'un kendini gördüğünde yaşadığına benzetildiği için bu kökten gelmektedir. Son olarak bu güzel hikayenin anısına evinde nergis çiçeği beslemek isteyenler için ufak tüyolar vermek istiyorum. Nergisgiller familyasında bulunan bu bitki anavatan olarak Akdeniz kıyılarında yetişir. Evinizde altına biraz çakıl taşı koyacağınız bir saksı içerisinde soğanını ekerek yetiştirebilirsiniz. Orta derece su geçiren, hafif kireçli topraklar idealdir. Asitli ve yüksek organik içerikli toprakları kesinlikle sevmez. Sulamasını 3-4 günde bir nemli kalacak şekilde yapmanız gerekir. Toprağına çok olmayacak şekilde potasyum ve fosforlu serpme gübreleme yapılabilir. Bu gübreleme çiçeğinizin gelişimini hızlandırıp güçlendirecektir. Geçmiş çalışmalarımı görmek için Sosyolog kanalını ziyaret edebilir, gelecek çalışmalarımda bana destek vermek içinse sağ altta bulunan abone ol butonundan kanala abone olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, Allah'a ısmarladık.